Efendim öncelikle bir tabii hüzün içerisinde 2 gün öncesinde yaşanan hepimizi derinden üzen hadise dolayısıyla milletçe başımız sağ olsun demek istiyorum. Cenab-ı Hak bu koşullar altında hepimize sabır, metanet, dirlik ve birlik içerisinde hareket etmeyi nasip etsin. Yaralı Mehmetçiğimize de acil şifalar diliyorum. Şehadetlerine vasıl olan askerlerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bu tabii çok hayati önemli bir şey. Diliyor ve umuyoruz ki Müslüman coğrafyası Medine-tü Selam olsun. Barışın, esenliğin, huzurun gerçekleştiği, yaşandığı, tecrübe edildiği bir coğrafya olsun. Efendim bu şartlar altında tabii şunu da düşünmedim değil, acaba bir erteleme mi yapsak falan diye düşünmüştüm. Ama hayatımıza kaldığımız yerden devam etmemiz lazım. Anadolu İlahiyat Akademisi'ne tertip ettiği bu olanakları bana sunduğu için teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel faaliyetler oluyor. İlgiyle takip ettiğimiz ve herkesin erişimine açık tutulan faaliyetler var. Burası aynı zamanda bir eğitim yuvası. Kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler yapılıyor. Bu tabii gurur verici, heyecan verici. Bu anlamda buna paydaş yaptıkları için Tuncer Bey'e, Nihat Hocam'a ve diğer birlikte çalışma arkadaşlarına hepsine hususen teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün başlıklandırmada olduğu üzere dinde makuliyet ve savunusu, Mutezile ve Maturidi çabalar üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sözlerime başlarken başlıkla ilgili bir iki cümle yapmanın, açıklamada bulunmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Biz dinde akıl demedik, dinde makuliyet dedik. Bunun bir farklı bir yönü var, onu ifade etmek gerekir. Şimdi dinde makuliyet tercihinde bulunmamın en temel nedeni, dinde akıl demenin iki olumsuz riskinden sakınmak istedim. Çünkü akıl önce hepimizin sahip olduğu üzere insanda bir melekeye tekabül ediyor. Akıl bir yetenek. Diğer yönüyle ise akıl, dini düşüncenin tarihinde pek çok travmanın, pek çok sorunun yaşanmasında bir olumlu olumsuz atıf aldığı için kirlenmiş bir kavram olduğu kanaatindeyim. İnsanda bir meleke olması ve düşünce tarihimizde pek çok zihinsel trajedinin faturasının akla çıkarılmış olması dolayısıyla bu kelimeyi kullanmaktan sakındım. Bunun yerine dinde makuliyet kelimesini kullanmanın daha kapsayıcı, daha değer ifade edebileceği noktasında bir tespitim oldu. Bu noktada bu hususu ifade etmenin yararlı olacağı kanaatine vardı. Bugün bu konuyu hangi çerçeve içerisinde konuşmak istiyorum? Şimdi öncelikle makuliyet kavramını tanımlamak düşüncesindeyim. Sonrasında makuliyet kavramının Kur'an'da neye karşılık geldiğine açıklık getirmek istiyorum. Daha sonra ise son kertede dini düşüncede Mutezile ve Maturidi gelenekte bu makuliyet savunusunun nasıl şekillendiğini, neyi amaçladıklarını, nereye varmak istediklerine farklı temalar üzerinden bir detaylandırma yapmak istiyorum. Şimdi makuliyet kelimesi kelime olarak tabii akıl kelimesinden türetilmiş bir kelime olmakla birlikte ifade ettiği anlam çok daha kapsamlıdır.
Kapsamlıdır. Çünkü makuliyet dediğinizde siz bir şeyden değil, bir nitelikten söz etmektesiniz. Makuliyet bir şeyin sahip olduğu niteliktir aslında. Türkçe'de, dilimizde ve Arapça'da deyim olarak, kavram olarak farklı bağlamlarda bunu örneklendirmemiz mümkün. Herhangi bir davranışın isabetli olmasına biz makul deriz. Makul bir davranış, makul bir söz, makul bir fikir, öneri, düşünce dediğimizde aslında burada bir mutabakattan söz etmekteyiz. Bir şeyin uygun olduğunu söylüyoruz. Herhangi bir şeyi bir başka şeyle karşılaştırdığımızda bu buna uygundur, makuldür, olabilir deriz. Dolayısıyla makuliyet insanda, onun zihninde, düşüncesinde ya da inancında olan bir şey değildir. Tam tersine her şeyde arayıp bulabileceğimiz bir niteliktir, bir keyfiyettir. Makuliyet bütün varlıkta, insanda da dahil olmak üzere var olan bir şeydir. Ben bunu makuliyeti uygunluk, meşruiyet, tutarlılık, geçerlilik, anlamlılık gibi kavramlarla bunun açıklanabileceği kanısındayım. Şimdi makuliyet kelimesinin akıldan geldiğini kelime olarak söyledik. Arapçada, madem ki bu kelime Arapça, ilk sözlük yazarı 150'de vefat eden Halil bin Ahmet'in sözlüğüne, Kitab-ül Ayn'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. Orada der ki, akıl bilgi demektir. Aklın zıddı ise cehalettir der. Cehalet. Sormak istiyorum, cehalet aklın zıddıysa, cehalet bir şey midir? Tabii ki değildir. Cehalet bir şey değildir. Var olan bir şeyin bilgisine sahip olmamak demektir. Mesela yokluk. Yokluk bir şey midir? Hayır. Varlığa nispetle bizim onun karşıtı olarak kullandığımız bir kavramdır. Yokluğun varlığı yoktur. Var olan varlıktır. Şimdi makuliyetin zıttı var mı? Akıl kelimesinin zıttı cehalettir de makuliyet kelimesinin zıttı var mı? Evet, cehalet gibi yoktur. Çünkü cehalet bir şeyin olmaması demektir. Bir şeye dair bir bilginin, düşüncenin, fikrin boşluk demektir. Olmamak demektir. Yani madum gibi. Biz bir şeyi bilmiyorsak cahiliz demektir. Dolayısıyla makuliyet zıttı olmayan bir şeydir. Tıpkı varlığın zıttının olmaması gibi. Adaletin zıttı zulümdür. İlmin zıttı cehalettir. Kullandık. Yani karanlığın zıttı aydınlıktır. Bu zıtlıkları kullanabiliriz. Makuliyetin zıttının olmamasının altı çizilmesi gereken bir şeydir. Bir şeyin zıttının olmaması demek aslında onun doğal olarak her şeyde var olması gerektiği, temel bir element, nitelik olduğu anlamına gelir. Bu noktadan ilerlersek eğer, makuliyet varlıkta, duyguda, düşüncede, eylemde, her yerde belli koşullar altında gerçekleştiğinde var olması gereken bir hususiyet ifade eder. Ben bunu canlılık özelliğinin insanda bedensel bütünlüğü olan bir varlığın ancak ruhla bu canlılığı sağlayabilmesiyle açıklıyorum. Dolayısıyla bedene nispetle ruh neyse makuliyet de varlıkta odur. O yüzden biz dini makuliyet prensibinin dışında düşünemeyiz. Makuliyet demek her şeyin akla dayanması, akli olması, insanın aklında temelinin, aslının olması manasına gelmez. Pekala insanın varlığıyla birlikte her şey vardır ve bu makuliyet her şeyde paylaşık vaziyette o nitelik
söz konusudur. Aslında akıl sadece buna aynadarlık yapmaktadır. Biz sadece aklımızla makul olduğunu fark ediyoruz. Yoksa aklımız bir şeyin makul olmasını sağlayan ya da ona karar veren, belirleyici olan bir şey değildir. Bilginin bilgi olabilmesi için objektif olması lazım. Eğer o bilgiyi bilgi yapan kişi ise subjektif olur ve onun bilgi olması asla mümkün değildir. Dolayısıyla biz makuliyeti varlığın özünde var olması gereken bir nitelik olduğunu burada vurgulamamız lazım. Terminolojik olarak baktığımız zaman kavram olarak makuliyet kavramının meşruiyet kavramıyla beraber düşünülebilir. Maslahat kavramıyla birlikte düşünülebilir. Bir şeyin, az önce 4 kavramdan bahsettim. Bir şeyin doğru olması, anlamlı olması, değerli olması ve geçerli olması. 4 tane özellik. Makuliyet 4 bileşeni olan bir şeydir. Eğer bir şey doğru değilse o makul değildir. Eğer bir şey anlamlı değilse, anlamsızsa, anlayamadığımız bir şeyse o makul değildir. Eğer bir şey değerli değilse, yani bir yarar, bir fayda, insanda bir bütünlük ve değer, ahlaki anlamda bir sonuç ortaya çıkarmıyorsa, onun makul olduğunu söyleyemeyiz. Eğer bir şey geçerli değilse, geçerlilik yani uygulanabilir olmak, düşünülebilir olmak, paylaşılabilir olmak, bunlar yoksa o şeyin makuliyetinden söz edemeyiz. Makuliyet dolayısıyla belli koşulları içermesi gereken bir şeydir. Din ve makuliyet arasındaki ilişki dolayısıyla ruh ve beden arasındaki ilişki gibi olmazsa olmaz bir şeydir demek için bunları anlattım. Bunu söylerken nübüvvet tarihine bakmamız yeterli olabilir. Nübüvvet tarihinde peygamberlik silsilesi içerisinde Cenab-ı Hakk'ın vaz ettiği, peygamberlere aktardığı mesajların içeriğine, yönüne, mesajın hedeflerine baktığımız vakit şunu görüyoruz. Din, peygamberlik sistemi içerisinde aslında makuliyet koşulunun ortadan kalktığı, makuliyetin bozulduğu durumu tersine dönüştürmenin bir çabası olarak söz konusu olmuştur. Nübüvvet dolayısıyla bir makuliyet savunusudur. Biz başlığımızda dinde makuliyet, Mutezile ve Maturidi çabalar derken aslında dinin özde, tarihte, tarih boyunca peygamberlik sistemi içerisinde verdiği mücadelenin devamı olarak kendilerini ortaya koymak istedi. Bu çabayı sürdürme çabası, eğilimi olduğunu söylemiş oluyoruz. Peki, nübüvvet tarihine baktığımız zaman, nübüvvet tarihinde makuliyet en temel hedefse, amaçsa, o zaman makuliyetin karşısında olan nedir? Dini temelde bunu soruyorum. Az önce bunu dil açısından ve kavramsal açıdan konuştuk. Şimdi bunu dini düşüncede yavaş yavaş konuşabiliriz. Nübüvvet tarihine baktığımız zaman, nübüvvet tarihinde Kur'an-ı Kerim'de yer alan karşıtlıklar var. Ben makuliyeti bu çerçeve üzerinden ele almanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Mesela Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de batıla karşı hakkı ikame etmeye çalışmıştır. Batıl temelsiz olan, geçersiz olan, sahte olan demektir. Bunun karşısına Cenab-ı Hak hakkı koymaya çalışmıştır. Hak nedir? Doğru olan, kanıtı olan, anlamlı olan demektir. Cenab-ı Hakk'ın hak olması, yaratıcının, varlığı ortaya çıkaranın kendisi olmasıyla ilgilidir. Varlığı ortaya çıkaran başka bir varlık, başka bir yaratıcı olamayacağına göre, dolayısıyla Cenab-ı Hak batıla karşı hakkı ortaya, bu bir makuliyet davasıdır. Cenab-ı Hak aynı zamanda zulme karşı adaleti ikame etmeye çalışmıştır.
Zulüm tarihte, toplumlarda, kültürlerde farklı sahiplerden dolayı kökleşebilen, kronik hale gelebilen, çözülemeyen akut bir sorun, sürekli nükseden bir durum. Dolayısıyla nübüvvet bunun ikame edilmesi, yani adaletin ikame edilmesi. Cehalete karşı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de makuliyet davası olarak ilmi, bilgiyi ortaya koymuştur. Bilginin de var olabilmesi için, bilginin de kendisini ortaya koyabilmesi için insanın bütün bilme aktlarını düşünmeden tutun, görmeye, hissetmeye, varlığın mahiyetini araştırmaya yol açan, bütün bilişsel kapasitemizi herhangi bir koşul getirmeksizin, yani hiçbir rezerv koymadan, sadece ama sadece ön yargısız düşünmenin yolunu açmaya çalışmıştır. Bu Kur'an'ın ikame etmek istediği adına düşünme, bakın akıl değil, akletme, yani düşünme. Düşünme Kur'an'ın makuliyet davasının en güçlü prensiplerinden bir tanesidir. Burayı ben özellikle belki birazdan açmamız mümkün olacak. Ama Kur'an-ı Kerim'in makuliyet prensibinin arkasında sadece bunlar yok. Mesela karanlığa karşı aydınlığı ikame etmek. Mesela toplumun parçalanmış, paramparça olmuş olan yapısına karşı birleştirmek, ümmet yapmak. Ümmet olmak mesela bir makuliyet arayışıdır. Parça değil, bütünün peşinde olmak. Birliği sağlamak. Toplumsal sözleşmeyi sağlamak. İnsanların farklı eğilimlerle, ihtiraslarla birbiriyle kavga etmesini değil, tam tersine belli prensipler etrafında uzlaşabilmesini sağlamak. Bu Kur'an-ı Kerim'in ümmet davasının en önemli prensiplerinden bir tanesi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yine makuliyetin örneklerinden bir tanesi dinde bağnazlık. La taglu fi dinikum gayra'l hak. Dinde bağnaz olmayın. Bağnazlık makuliyetin kaybolması demektir. Eğer bir insan dinde ya da yaşam pratiğinde bağnazsa, körse, yani sağduyusuyla hareket etmiyorsa o insanın makul olma şansı yoktur. Yanı sıra Kur'an-ı Kerim mesela makuliyeti sağlamak için bilgisizliği de eleştirmektedir. İnsanların herhangi bir konuda yargıda bulunabilmesi, hüküm verebilmesi için bilme koşulunu zorunlu görüyor. Bilmeden konuşmak, yargıda bulunmak hiç ama hiç kabul edilebilir bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim bunu da ne yapmaktadır? Büyük ölçüde vurgulamaktadır. Bunların içerisinde sona bıraktığım, en önemlisi olduğunu düşündüğüm bir şey var. Kur'an-ı Kerim'in makuliyet karşısındaki en büyük rakibi kültürel hegemonyadır. Kültürel hegemonya. Kur'an-ı Kerim kendi realitesinde, nazil olduğu koşullarda kültürün yarattığı bilinci, içerdiği, tartışmasız, koşulsuz olarak önerdiği kitleleri belirleyen, yönlendiren, düşündüren, hissettiren, irade ettiren ve eyleme yönlendiren mekanizmasının bizzat kendisini hedef almıştır. Neden? Kültürel arka planı Kur'an-ı Kerim neden tartışmıştır? Çünkü batılın ya da bilgisizliğin bizzat kaynağı haline bir batak haline gelmiştir. Kültürün ortaya koymuş olduğu, hepimizin, her insanın belli bir tarihsel ve kültürel ortamda bir aidiyetler toplamı içerisinde kültürün dışında olamayacağı açık olduğuna göre kültürün temel sabiteleri arasında iki temel şey var. Bir, kültür bize kendisine koşulsuz bir biçimde aidiyet taşımamızı söyler. Kültür insanı kendisine bağlar. Bir aidiyet duygusu oluşturur. Bu aynı zamanda bir güven duygusu meydana getirir. Aynı zamanda bir anlamlar dünyası oluşturur. Çünkü oradan hareketle bir düşünme, irade etme ve sezme ya da eylemde bulunma
durumu söz konusu olur. Kur'an-ı Kerim kültürü neden makuliyetin karşıtı olarak kabul etmiştir? Çünkü kültür sorgulamayı, soru sormayı sevmez. Kültür iki soru kipiyle hareket eder. Bir, neyi yapmalıyım? Kültür bize neyi yapmamız gerektiğini söyler. İki, kültür bize nasıl yapmamız gerektiğini de söyler. Neyi yapacağız? Nasıl yapacağız? Peki, makuliyet burada niçin oluşmuyor? Çünkü şu soru kökü yok. Kültür bize niçin yapmamız gerektiğini sormamamızı söyler, öğütler. Niçin diye sorma. Çünkü gelenek de facto bir şeydir. Bir realitedir. Kendimizi orada buluruz, koşulsuz bir biçimde o aidiyetle onları benimseriz. Yani içselleştiririz. Eğer böyleyse, böyle gidiyorsa o zaman makuliyeti bizim yakalamamız mümkün değil. Halbuki makuliyet gerekçeli olarak gerekçelerle bir şeyin doğru olup olmadığını, geçerli olup olmadığını, anlamlı olup olmadığını, değer üretip üretmediğini, daha iyisinin olup olmadığını, yani daha iyi bir seçenek acaba olabilir mi, olamaz mı? Bütün bunların riskli olduğunu, bunlara karşı kitleleri ne yapar? Korur. O yüzden kültürde, kültürel kodları güçlü olan insanlarda iki şey bu bağlamda, bu iki soru kökü. Yani neyi yapacağız, nasıl yapacağız sorularına bağlı olarak insanlarda iki şey çok güçlüdür. Bir, irade. İki, duygu. Duygu. Kültürel aidiyeti güçlü olanların hisleri de güçlü olur. Kültürel aidiyetleri güçlü olanların iradeleri de güçlü olur. Ama bir şeyi zayıf olur. Sorgulama yeteneği zayıf olur. Kur'an-ı Kerim, Mekke toplumunun, onların muhatap alındığı ortamda eksik olan tarafını tamamlamak üzere, Kur'an'ın hemen hemen her yerine, her vermek istediği mesajın başına, ortasına ve sonuna düşünmeyi koşulsuz anlamda sunması, hakikate giden yolun, doğruyu bulmanın, değerli olana yaklaşmanın, iyi olanı gerçekleştirmenin başka bir koşulunun olmaması dolayısıyla bunu vurgulamıştır. Kur'an-ı Kerim kültüre niçin sorusunun aşılanması davasıdır. İnsanların kültürün mahkumu olmaktan kurtularak özgür bireyler haline gelmesi ve doğrunun kendinde bir takım niteliklerinden dolayı doğru olması gerektiğini, kültür bana bu doğrudur dediği için değil, tam tersine doğru olma koşullarını sağladığı için, ben de bunu düşünerek fark ettiğim için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeye dayanmadığı kadar insanın düşünen tarafına vurgu yapmamıştır. Düşünen tarafı, insanın düşünen tarafı hakikate giden yolun en güvenli imkanını ne yapmıştır? Sunmuştur. Kur'an'ın 23 yıllık zaman içerisindeki tecrübesinde bu dönüşümü sağlayan en temel katalizör, referans, dolayısıyla düşünme olmuştur. Çünkü düşünmeyle birlikte biz yanlıştan doğruya doğru hareket etme imkanını yakalamış oluyoruz. Toplumdaki statükoların ya da siyasi, kültürel anlamdaki baskıların, hegemonyaların dışına çıkabilme imkanı. Yani tarihin cebrine karşı kendi özgürlüğümüzü, imkanlarımızı yakalayabilme şansımızı neyle bulduk? Kur'an'daki tasvire bakarsak bunun düşünmeyle gerçekleştirildiğini düşünüyorum. O yüzden Kur'an-ı Kerim devrimci değildir, evrimcidir. Bu evrim de insanın kendi içerisinde dogmalarını bu düşünen tarafıyla sorgulayarak parçalaması ve yeni bir yol inşa etmesi süreci olarak değerlendirmek mümkündür diye düşünüyorum. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in makuliyetinin karşısında mitos vardır, mitos.
Mitos. Bu Arapçada ella ma'kul diye geçer. Yani makuliyet koşulunun, makuliyet niteliğinin olmaması. Bir şeye onun özünü bozacak şekilde bir şeyi enjekte ettiğinizde o enjekte ettiğiniz şey onu ne yapacaktır? Dönüştürecektir. Dolayısıyla nübüvvet tarihi bir makuliyet arayışı tarihidir. İnsanların istikamet bulmalarını sağlama çabasıdır. Mutezile'nin ve Maturidilerin hedefledikleri, odaklandıkları, geliştirmek istedikleri idea, Platoncu anlamda söylüyorum, idea yani ilkeler manzumesi, makuliyetin dinle, dinin tekrar o eski karakterine dini düşüncemizde ve dindarlık tecrübelerimizde kavuşturulması hedefinin dışında başka bir amaca ne yapmamaktadır? Dayanmamaktadır. Ben Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman makuliyetin iki prensibinin olduğunu düşünüyorum. Bunun birincisi hakikat, diğeri ise hidayettir. Din bu iki özelliğiyle insanlarda yer bulmuştur. Zihinlerinde, duygularında, iradelerinde ve yaşam pratiklerinde. İki şey. Hakikat ve hidayet. Hakikat, doğruluk anlamına gelir. Hidayet ise insanın doğru olanla irtibat kurmasıdır. Doğru olanı tecrübe etmesidir. Onu iradesinin konusu haline getirmesidir. Onu hissetmesidir. Ona dayanarak bir eylem, bir pratik ortaya koymaktır. Eğer Kur'an-ı Kerim'in hidayet prensibi, niteliği olmasaydı, biz dinin salt, teorik, felsefi ve zihinsel bir şey olduğunu söyleyebilirdik. Sadece zihni bir faaliyet. Hakikati fark ediyorum, düşünüyorum, bunun bilgisine ulaşıyorum. Bu kadar. Hayır. Din düşünceden daha fazladır. Ama din kendini ve doğruluk değerlerini nerede bulur? Düşüncede bulur. İnsanın makuliyet dediğimiz aklıyla ve vicdanıyla birleşen yapısında ve bütünlüğünde ancak sağlayabilir. Aksi halde hakikati yakalamak mümkün değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bunun ötesine giderek bir hidayet, yani bunu pratiğe, dinin ortaya koyduğu hedeflerin tecrübe edilmesi, gerçekleştirilmesi. Ben bunu şuna benzetiyorum. Adaleti zihnen, iyilik dediğimiz bir şeyi zihnen tanımlıyoruz, öğreniyoruz. Bunun adı hakikattır. Bir şeyin bilgisine ulaşmak manasında. Hidayet ise adil olmaktır. İyi olmaktır. İyiyi gerçekleştirmektir. Hidayet budur. Hakikat ve hidayet dolayısıyla birbirinden bağımsız değil. Şimdi Mekke toplumunu düşünün. Putlara tapıyorlar. Ve yaşam son derece mitolojik ve kültürel kodlarla dinsellik taşıyor. Yoğun bir dinsellik var. Hidayet var mı? Hidayet var. Ama hakikat yok. Yani doğruluk koşulunu sağlamayan bir din var. Bir dindarlık var. Gerekçesi yok. Niçin inanıyorsun? قَالُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Tanrılarımız, atalarımız, babalarımız, dedelerimiz, kültürümüz bize bunu dedi. Biz o yüzden bunu yapıyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ya onlar kavrayış açısından yanlış ve yol alış, tecrübe açısından istikamette değilseler. Bu nedir aslında? Bu kültürün ortaya koymuş olduğu statükonun hakikat koşulunu kaybettiği zaman nelere sebebiyet verebileceğini ifade etmesi bakımından önemli bir örnektir. Diyeceksiniz ki hocam buraya kadarki kısımda Mutezile ve Maturidilik nerede? Ben makuliyetin, dinde makuliyetin bu zemini ortaya çıkmadan diğer bağlam içerisinde Mutezile ve Maturidilikteki makuliyeti konuşmanın bir boşluk ortaya çıkaracağını düşündüğüm için bunu vurgulamayı gerekli hissettim. Şimdi şunu ifade edeyim. Yavaş yavaş konumuza girelim. Makuliyet bir bütünsellik gerektirir. Makuliyette parçalanma olduğunda o parçalanma
makuliyetin de dağılmasına sebebiyet verir. Şimdi evrende bir bütünlük var. Yaşadığımız sistemde bir bütünlük var. Bu bütünlük kaybolduğunda aslında her şeyin bütünlüğü kaybolur. Dolayısıyla hakikat ve hidayet de bir bütünlük sergiler. Bir şey doğru olmadan onun hidayet değerinden söz edemeyiz. Doğru olmak zorunda ve bir değer üretmek zorunda. Ait olduğum din ve dini düşünce ve onun bendeki karşılığı, kimlik olarak karşılığı ve tecrübesi bu bütünselliği sağlamadığı zaman batıl olmaktan gerçekten kurtulması mümkün değildir. Bir yönüyle doğru olması, diğer yönüyle ise bir değer üretmesi. Bu bütünsellik çerçevesinde dini düşünceye baktığımız zaman 3 farklı eğilimin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu 3 eğilim aynı zamanda bu bütünselliğin parçalanmaya uğraması anlamına tekabül etmektedir. Yani makuliyetin ta baştan başarısızlığa uğramasını zorunlu hale getirecek bir tarihsel gelişim süreci. Makuliyet bir bütünlük sağlaması gerekiyordu ama tarih böyle olmadı. Dini düşüncede, dindarlıklarımızda, hakikat ve hidayet telakkilerimizde bütünsellik yoktur. Neden? Çünkü 3 eğilim birbirinden bağımsız ve birbirinin alternatifi olarak kendisini ortaya koymuştur. Bunlar nedir? Bu dini tutumların birincisi, Allah'ın tarih boyunca peygamberlere gönderdiği mesajı ve Hazreti Peygamber'e Hatemun Nebiyyin olarak gönderdiği mesajı bir irade beyanı olarak kurgulamıştır. Din nedir? Allah'ın iradesini beyan etmesidir. Birinci yaklaşım bu. Dolayısıyla dini düşüncede dinin bir irade beyanı olarak düşünülmüş olması beraberinde ona uygun mezhepler, fırkalar, düşünceler, zihniyetler, kavramlar ve dindarlıklar dediğimiz bir set ortaya koymuştur. Buna örnek verebilir miyiz? Evet, verebiliriz. Mesela selef düşüncesi bir irade formunun sonucunda ortaya çıkmıştır. Esas olan iradedir. Bunun teorisini yapan İmam Şafii'dir. İmam Şafii'nin Er-Risale isimli kitabının omurgasındaki merkezinde yer alan kavram beyandır. Bu beyan kavramına herkes vurgu yapar. Beyan, beyan, beyan. Ama neyin beyanı? Neyin beyanı? İradenin beyanı. Allah'ın iradesinin beyanı. Din eğer bir irade ise o zaman biz dinle hangi yönümüzle bağ kurmalıyız? İrade eden tarafımızla bağ kurmalıyız. Düşünen tarafımızla değil, irade eden tarafımızla dine yönelmeliyiz. O yüzden Müslümanlık tarihinin en güçlü kimliği iradedir. İrade üzerinden bir yapı, bir mezhepleşme, bir fırkalaşma, bir toplumsallaşma dediğimiz süreç söz konusu olmuştur. İrademiz çok keskin. İrademiz çok güçlü, çok gelişmiş, aşırı derecede. Bu birinci tutum. İkinci tutum ise dini düşüncede bir eğilim olarak Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ve önceki peygamberler aracılığıyla ortaya koymuş olduğu mesajı bir şeyin vesilesi kılarak aklın, dilin ve ahlakın ötesine gidebilme, onu aşma imkanı olarak kabul etmiştir. Tekrar ediyorum. İkinci tutum, aklın, dilin ve ahlakın ötesine gitmek. Yani aşmak. Neyi aşmak? Kendini aşmak. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu 3 melekeyi aşmak. Kur'an-ı Kerim bir dille nazil oldu. Dili aşmamız lazım. Cenab-ı Hak insana bir akıl verdi. Sınırı var, bunu aşmamız lazım. Yani aklın ötesine gitmemiz lazım. Bir diğer özellik,
ahlak, iyi, kötü ve benzeri gibi bizi bağlayan, düzenleyen referansı aşmamız lazım. Bu nerede ortaya çıkmış? Tasavvufta ortaya çıkmış. O yüzden tasavvuf manyetik alanı olmayan, uzayda içinde bulunduğumuz sistemin birbirini tutan, tanımlayan, yasalı hale getiren mekanizmasının dışına çıkabilme arzusudur. Vahdet-i vücut sistemin dışına çıkma arayışıdır. O yüzden bir aşmadır. O yüzden akıl duygunun olduğu yerde, ki tasavvufta esas olan duygudur, duygunun olduğu yerde akıl hor görülmüştür. Bir yanılgı olarak kabul edilmiştir. Ahlak basit bir şey, doğal bir şey ama basit bir şey. Bunun dahası var, daha fazlası var, ötesi var şeklinde bir arayışa motive olmuştur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de dile güvenmiştir. Mesajını dile emanet etmiştir. Elif lam ra zalikel kitabu la raybe fih. İnna enzelnahu Kur'anen arabiyyen demiştir. Ve fassalna kulle şeyin tafsila demiştir. Son olarak da mesajımı tamamladım demiştir. Oraya tevdi edilmiştir. Dil Arapça orada bir güven limanıdır. Dayanılan bir şeydir. Kişiye güvenmemiştir, dile güvenmiştir. Dile emanet edilmiştir. Ama tasavvuf bunu aşmaya çalışmıştır. Dolayısıyla dini düşüncede ikinci temel parametre duygudur. Duygu çok yoğun. Coşku çok yoğun. Uçucu. Uçmak istiyor, gitmek istiyor, uzaklaşmak istiyor. Bu dünyanın bunun gerçekliğinden, yasaların kendisini bize dayatan yapısından kaçmak istiyor. Bu da nedir? Realitesi var mı bunun? Var. Duygunun çok güçlü olduğu topluluklar. Anlatmaya gerek yok. Bu bizim vakamız. Üçüncüsüne geliyorum. Üçüncü dini eğilim ise, tutum ise Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de güvendiği, itimat ettiği, akla, ahlaka ve dile dayanarak dinin davasını, hakikat ve hidayet davasını ortaya koymak, ispatlamak çabası. Akla, ahlaka ve dile dayanarak Cenab-ı Hakk'ın davasını, yani hakikat ve hidayet davasını ortaya koymak, düşünerek ve bunun pratiğini ortaya koymaya çalışarak. Bunu ortaya koymaya çalışanlar Müslüman kelamcılardır, Müslüman filozoflardır. Onlar insanın düşünen tarafına dayanmışlardır. Düşünmek, evvel emirde hakikatin ve hidayetin ortaya konmasının olmazsa olmaz temel koşuludur. O yüzden Müslüman tarihinde, dini düşüncede kelam ve felsefe geleneği hep teoride kalmıştır. Tarihi yoktur. Bir tarih inşa edememiştir. Neden? Çünkü biz tarihsel olarak biliyoruz ki irade ve duygu her zaman ağır basar. Düşünce her zaman geriden gelir. Zayıf kalır. Çünkü düşünmek emek ister. Zahmet ister, çaba ister. Bu noktada duygu ve irade olana tekabül eder. Düşünce ise olması gerekene, ki o da bir değişim, bir kritik, bir eleştirme cesareti beraberinde ne yapması lazım? Ortaya koyması lazım. Ben bu noktada dini düşüncedeki bu üç tutumun çok radikal farklılıklar ortaya çıkardığını düşünüyorum ve irade ve duygu toplumlarından oluşan bir Müslüman dünyasında şu anda yer aldığımızı, geçmişte de böyle olduğunu tespit etmek lazım. Bunun en büyük neticesi ne oldu biliyor musunuz değerli konuklarımız? Bunun en büyük neticesi insanın kendi içerisinde parçalanmasına, kendine yabancılaşmasına sebebiyet vermiştir. Halbuki duygu, irade ve düşünce insanın en temel özellikleri. Düşünen tarafımız, hisseden tarafımız ve irade eden tarafımız. Bunlar bir arada. Ama bunları dini düşüncede birbirinin alternatifi ve karşıtı söylemler haline getirdiğimizde o zaman insanı kendi içerisinde üçe bölmüş oluyorsunuz.
düşünen tarafını bastıran bir insanın yol haritası olamaz. Yani doğrusu olmaz. O irade eder ve hisseder. Onların içerisinde gider gelir. Tek başına düşünen adamın tarihi olmaz. Çünkü tarih irade ve duyguyla ancak gerçekleştirilebilir. Şimdi Müslüman, yani dindar olan, Müslüman olan bir kişiyi iradesini duygusundan, duygusunu düşüncesinden ayırdığınız vakit, aradaki geçişlilikleri, makuliyeti ortaya çıkaracak şekilde sağlamadığınızda, örgütlemediğinizde, bunun zorunlu olarak ortaya çıkaracağı sonuç, ya düşüncesiz bir toplum, ya iradesiz bir toplum ya da topluluk, ya da duygusuz bir toplum olacaktır. Şu anda postmodern bir çağda yaşıyoruz. Postmodern çağın en temel özelliği duygusuzluktur. Dünya zulümle, kanla yoğrulmuş vaziyette, ama bunu normal olan bir şeymiş gibi sorunu çözme cesareti ve hayatiyetini, iradesini ortaya koymayan bir durumla karşı karşıyayız. İradesiz, duygusuz ve düşüncesiz. Kur'an-ı Kerim toplumları ve bireyleri nitelerken, tanımlarken, gerçekten bunu tavsiye ediyorum. Düşüncesiz toplum, ama toplum, cahil toplum, zalim toplum şeklinde Tuncer Hocam bu alanda okumalar yapıyor. Burada çok güzel, değerli çalışmalar yapıyor. Tefsir alanında Kur'an okumaları yapıyor. Bu çok güçlü. Kur'an düşüncesiz toplumun ne kadar hata vereceğini, yanlış olduğunu söylerken, iradesiz toplumlara da, merhametsiz, yani hissetmeyen toplumlara da aynı şekilde ne yapmaktadır? Kınamaktadır. Bizim bu parçalanmamız, evet belki kimimiz düşünüyoruz, düşünen tarafımız çok güçlü. Ama başka bir tarafımızda ciddi bir iradesizlik var. Başka bir tarafımızda ciddi anlamda bir duygusuzluk var. Peki Kur'an-ı Kerim neye çağrı yapıyor? Makuliyete çağrı yapıyor. Peki makuliyet nedir? Düşüncenin iradeyle, iradenin de duyguyla birleştiği, bütünleştiği ve tarihi inşa ettiği bir perspektif, bir zihniyet, bir örüntü ortaya koymak. Dolayısıyla parçayla hakikate ulaşmamız mümkün değil. Biz bütünü aramak zorundayız. Bütünü yakalamak durumundayız. Bir tarafımızın eksik olması, ister bu düşünce olsun, ister irade olsun, ister duygu olsun, fark etmez, Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu makuliyet davasından ve savunusundan kopmak anlamına gelir. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar dini sadece Allah'ın iradesi olarak düşünürse, buradan çok ciddi ama Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan şeyler ortaya çıkar. Cenab-ı Hak diyor ki, "La taghlu fi dinikum gayra'l hak ve la tettebi'ul heva." Bağnaz olma, aşırıya gitme derken, hevaya uyma derken, yani duygularına kapılma derken, aslında insanın kendi oto kontrol sisteminin düşüncesinde doğruyla olan irtibatının kopmamasında olduğunu göstermektedir. Şu anda radikalizmin yaygın olmasının, teşne olmasının en temel nedeni nedir? Bu balansın kaybolmasıdır. Uyumun kaybolmasıdır. Efendim, bu bütünlüğü bizim bir biçimde sağlamamız gerekiyor. Dikkat ederseniz panelin başlığını ifade ederken bir şeyden kaçmak istediğimi söyledim. Din ve akıl demiyorum ben. Din ve akıl eski kavganın yeni bir kavgaya dönüştürülmesidir. İnsanlar diyor ki, duygu ve irade aidiyetleri güçlü olan insanlar diyor ki, öyle mi? Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ortaya koymuş olduğu şeyin karşısında sen aklınla bir yasa mı, bir yargıç gibi bir hükümde mi bulunuyorsun? Şeklinde bir eleştiride bulunuyor. Hayır efendim. Akıl bende bir meleke ama Kur'an'da bir candır. Kur'an'ın canıdır. Kur'an'ın ortaya koyduğu hükümlerin, hedeflerin en temel özelliğidir. Varlığın en temel sıfatıdır, niteliğidir. Bunu dolayısıyla akıl kelimesini kullandığımız zaman sağlamamız mümkün değil. Biz buna makuliyet diyoruz. Bu makuliyete bizim yol almamız lazım. Bir biçimde bir denge kurmamız lazım. Hakikaten sadece duyguya indirgenmiş bir dindarlık
çok tehlikelidir. Sadece iradeye indirgenmiş, iradesi çok sivri, önüne gelene hedef olarak yönelen, olumlu olumsuz yönelen bir Müslüman dindarlığı tehlikeli bir Müslümanlık dindarlığıdır. Kur'an bizi koşulsuz anlamda düşünmeye çağırırken aslında iradenin ve duygunun bütün risklerinden emin olmak maksadıyla bize bir imkan sunmuştur. Bu imkan bizde bir melekedir. Dinde de bir hedeftir. Koşmamız gereken bir hedeftir. Dini düşüncede İmam Maturidi'de ve Mutezile'de din dendiğinde iki ana prensip var. Birisi akliyat, diğeri ise sem'iyattır. Akliyat, sem'iyat. Bu bir kavrama biçimi. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an mesajını, ortaya koyduğu hedeflerini hem Mutezili kelamcılar hem Maturidi kelamcılar iki açıdan değerlendirdiler. Akliyat, sem'iyat. Akliyat, akıl yoluyla bilebileceğimiz gerçeklikleri ifade eder. Sem'iyat ise vahiy yoluyla bizim bilebileceğimiz, bilgi sahibi olabileceğimiz hususları ihtiva eder. Dolayısıyla dinin hem Maturidi gelenekte hem Mutezile'de iki yönü vardır. Bunun biri diğerinin alternatifi değildir. Biri diğerini tamamlar. O yüzden aklın karşısında vahiy yoktur. Vahiy aklın yanındadır. Önündedir, arkasındadır. Önemli değil. Bunlar beraberdirler. Bir paranın iki yüzü gibidir. Ancak irade perspektifinde, duygu perspektifinde, akıl sistemde riskli görünen, olumsuzlanan bir şeydir. Akliyat diye bir kategori yoktur. Sadece din dediğimizde vahiy vardır. Peki Mutezile ve Maturidi kelamcılar akliyat derken neyi ifade etmek istediler? Temel hedef neydi? En temel hedef elbette ki şu. Hem İmam Maturidi'de hem Mutezile'de ve o geleneklerde akliyat akıl olmadan bilemeyeceğimiz konuları ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Örneğin Allah'ın varlığı ve birliği, alemin bir yaratıcı tarafından ortaya çıkarıldığı varlığın devam etmesinin ancak akılla fark edilebilecek bir takım özelliklere dayandığını düşünmeleri çok ama çok esaslı bir şeydir. Hemen bunu ilişkilendirelim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak varlığa ayet demiştir. Varlık bir ayettir. Varlığın ayet olması, kanıt olması demektir. Varlık üzerinde düşünmek demek, akılla varlık üzerinde, varlığın mahiyeti üzerinde bir sorgulama yapmak demektir. Cenab-ı Hak aynı zamanda insanın düşünen tarafına da ayet demektedir. İnsanın düşünmesi de bir ayettir. Cenab-ı Hak aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de insanın vicdanına da ayet demektedir. Şimdi bu üç ayet işte akliyat meselesidir. Akliyat meselesidir. Yani akıl olmadan, aklın bilgisi olmadan dini anlamak mümkün değildir. Coğrafyada her inanç, farklı inanç, Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Seneviler, materyalistler, her türlü cereyan, her türlü inanç ve felsefe var, hakikat iddiası var. Bu hakikat iddialarına karşı koyabilmenin tek yolu aklın delaletinden, gücünden ortaya çıkaracağı kanıtlardan geçer. İşte Müslüman kelamcılar dinin esasının ortaya çıkmasının ancak akıl yoluyla mümkün olacağını düşündüler ve bunu da büyük bir çabayla ne yaptılar? İspatlamaya çalıştılar. İşte bu nedenle akli gelenek, yani hem Mutezile hem de Maturidi gelenekte aklı kullanmak, düşünmek, koşulsuz bir biçimde, ön yargısız bir biçimde düşünmek ahlaki anlamda zorunludur. Zorunludur. Çünkü insan aklını kullanmadan, düşünmeden dinle tanışamaz, dinle buluşamaz.
Hatırlayalım, Hazreti Peygamber'in bir hadisi var. Men la akle lehu la dine lehu. Aklı olmayanın dini de yoktur. Kur'an-ı Kerim'de akletmeyen işitmez diyor Cenab-ı Hak. Akletmeyen işitmez. Şimdi, akletmeyen dediğimizde yani ön yargısız, tarafsız olmayan bir insan kulağına gelen her sesi duymaz. Hani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, onlar görmezler, işitmezler. Bu aslında zihnin durumu ile ilgili, koşullanmış, ön yargılı olması ile ilgili bir niteleme. Bu ne demek? Demek ki insanın düşünmesiyle duyması, duymasıyla görmesi arasında ciddi bir ortaklık var. Ciddi bir bütünlük var. İşte bu bütünlüğü akliyat dediğimiz bir çerçeve içerisinde hem Maturidi kelamcılar hem de Mutezile ortaya koymaya çalıştı efendim. Sürem ne kadar Tuncer Hocam, Nihat Hocam? Ne kadar oldu? Saatim de yok. 50 dakika, 10 dakikada toparlayayım efendim. Nübüvvet meselesinde Müslüman kelamcıların bir iki şeyinden belki bahsedilebilir. Dini düşüncede Mutezile ve Maturidi gelenekte diğer bir nokta dinin gizemli bir şey olmadığını ortaya koymaktır. Mesela Kur'an-ı Kerim Allah'ın mesajı olarak orada yer alan her mesajın insan ahlakıyla, vicdanıyla, insan pratiğiyle ve insanın düşünen tarafıyla bir bağıntısı var. Mesela Müslüman kelamcılar peygamberliği mucizeyle açıklama konusunda çok fazla ısrarcı değillerdir. Tam tersine kanıtlardan hareket etmeye çalışmışlardır. Yani Allah'ın mesajının hedeflerini ve dayandığı prensipleri ortaya koyarak bunu gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Mesela Mutezile'de nübüvvet lütuftur, maslahattır. Yani ne demek? Cenab-ı Hak mesajını gönderdiğinde iyiliğin gerçekleşme ihtimali artar, güçlenir demektir. Tersinden bakarsak kötülüğün gerçekleşme olasılığı zayıflatılır demektir, baskılanır demektir. Çünkü Allah'ın mesajları iyiye, adalete, değerli olana bir çağrıdır. Bu nedenle sem'iyat dediğimiz Müslüman alimlerin, Mutezile'nin ve Maturidi alimlerin temel hedefi burada ne olmuştur? Kur'an'ın gerçekleştirmek istediği ahlaki ve dini amaçlara dayandırılmıştır. Mesela İmam Maturidi'den bir örnek verebiliriz. İmam Maturidi der ki, nübüvvet menfaate karşı maslahatın tahkim edilmesidir. Menfaat kişinin çıkarı anlamına gelir. Ama maslahat herkesin yararına olabilecek bir şeyi hedeflemek demektir. Mesela sosyal adalet, ekonomik eşitlik, fırsat eşitliği, ehliyet, emanet, bütün bunlar herkesin yararına olan şeyler. Doğru mu? Dolayısıyla İmam Maturidi Kur'an'ın ortaya koyduğu ve o yolla öğrendiğimiz her şeyi bu çerçeve içerisinde bir hedef, gai hedef anlamında açıklamaya çalışmıştır. Bu son derece önemli bir hedeftir. Kur'an'a gelecek olursak, Kur'an algısı noktasında Mutezili alimler ve Maturidi kelamcılar Kur'an-ı Kerim'i, lütfen yanlış anlaşılmasın, kayıt da alınıyor, Kur'an-ı Kerim sadece inanılması gereken bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim evvel emirde üzerinde tedebbür, tefakkuh, taakkul etmemiz gereken, yani her yönüyle düşünmemiz gereken, anlamamız gereken bir kitaptır. İrade ve duygu açısından Kur'an-ı Kerim'i ele alanlar ağırlıklı olarak onu bir iman nesnesine dönüştürmüşlerdir. Ya da Kur'an-ı Kerim'i biz anlayamayız, Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır demişlerdir ve bir acziyet, yani yapamayız, edemeyiz, olamaz, aşamayız tarzında bir eğilimden hareket etmişlerdir. Ancak Mutezile ve Maturidi alimler tam tersine Kur'an'ı anlamalıyız, üzerinde düşünmeliyiz, hedeflerini, amaçlarını gerçekleştirmenin bir biçimde yolunu bulmalıyız.
Ahlaki değerleri güçlendirmeliyiz demişlerdir. Bu çok önemli bir şeydir. Bugün Kur'an-ı Kerim okuduğumuz ama anlama üzerinde düşünme eğilimini çok fazla hissetmeden kelimelerin dilimizden, zihnimizden bir biçimde geçtiği, bizimle teğet bir biçimde temas kurduğu bir kitaba dönüşmüştür. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i bir şey olmaktan kurtararak onu bir mesaj haline, bize hedef koyan, yani doğamıza, fıtratımıza dönüşü sağlayacak olan bir kitap olarak düşünülmesi gerektiğini Maturidi ve Mutezili kelamcılar müdafaa etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim anlaşılabilir bir kitaptır. Anlayabiliriz. Bunu savundular. Her ayetin bir maksadı var ve bunu dil aracılığıyla ya da akıl aracılığıyla bir biçimde anlamak mümkündür demişlerdir. Bu neye bir cevaptır? Kur'an-ı Kerim'i anlayamayız, anlamaya çalışmamalıyız diyen yaklaşıma bir itirazdır. Son derece önemli. İnsan algısı konusundaki yaklaşımına bir iki cümleyle ifade edip sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Mutezile ve Maturidi alimler insanın fıtratına ve doğasına ve hatta bunun altını çiziyorum, hürriyetine ve sorumluluğuna dikkat çekmişlerdir. Bu çok önemlidir. Özgürlüğüne, yani hürriyetine ve sorumluluğuna, insanın doğasına ve fıtratına. Bu insanı etkin bir varlık, pasif bir varlık olarak değil de aktif, üzerinde yükümlülükleri olan bir varlık olarak tasarladıkları anlamına gelir. Peki Maturidi ve Mutezili geleneğin dışındakiler ne yaptılar? İradeciler ve duygucular ne yaptılar? İnsanı itaate, koşulsuz bir biçimde sorgulama yapmadan iman etmeye, kaderinin Cenab-ı Hak tarafından ezelde belirlendiğine, tarihin cebrinin Allah'ın takdiri olduğuna kanaat getirdiler ve bu istikamette bir insan tasavvuru geliştirmeye çalıştılar. İtaat eden insanla düşünen insan, sorumluluk alan insan aynı insan değildir. Biri aktiftir, diğeri pasiftir. Maturidi ve Mutezile insanı aktif etmeye, doğasına itimat etmeye, aklından hareketle hakikate yol alması gereken bir sorumluluk taşıdığına vurgu yapmıştır. Bir örnek. İradeciler dediler ki, iyi, kötü Allah'ın emrettiği ve yasakladığıdır dedi. İmam Maturidi ve Mutezile dedi ki hayır. İyi ve kötü Cenab-ı Hakk'ın insanın fıtratına, yaratılışına, zihnine koyduğu bir bilgidir. Bu inananda da var, inanmayanda da var. Herkeste var. Dolayısıyla Allah bu iyi olanları emretmiştir, kötü olanlardan da insanları sakındırmıştır. Esas olan burada bütünlüktür. Duygularımızla, uçucu olan duygularımızla, ilkesiz olan iradelerimizle aklın prensipleri arasında bir bütünlük ortaya koyma hedefidir. Ben Maturidi ve Mutezili geleneğe baktığım vakit bunların birbirleriyle ihtilafları var, tartışmaları var, derin ihtilafları elbette ki söz konusu. Ama perspektifleri bakımından bunların ciddi bir uyuşma, benzer eğilimleri taşıdıkları kanaatindeyim. Biz bu geleneklerden yol alarak dindarlıklarımızı ve pratiğimizi yeniden gözden geçirmek, düşüncelerimizi yeniden güçlü hale tazeleyerek taşımak zorundayız. Bu Kur'an'ın ortaya koyduğu en temel motivasyonlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Efendim, en zor konulardan birini konuşmaya çalıştım. Zor bir şey. Ama beni sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sağ olunuz, var olunuz efendim.